Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kimle beraberiz? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Nejat Güney ile beraberiz. Hocam, diz denince İstanbul'da, Türkiye'de akla gelen en öndeki isimlerden birisiniz. Nedir bu dizlerden çektiğimiz? Teşekkür ederim. Yani dizler hakikaten koruması az olan bir bölge olduğu için hem çok yaralanıyorlar hem çok hastalanıyorlar. Benim ilgi alanım daha çok belirli bir yaşın üstündeki kişilerde gözüken diz kıkırdağının bozulmasıyla ortaya çıkan ve kireçlenme dediğimiz hastalık grubu. Çok sık rastlanıyor. Özellikle 50 yaşının üzerinde hanımlarda. Hanımlarda değil mi? Hanımlarda, neden hanımlarda hocam? Yani biz de bilmiyoruz ama herhalde hanımların yapısı, kıkırdak yapısı biraz daha zayıf olsa gerek. Çünkü 5 hanımda görüyorsak bir beyde görüyoruz. Menopoza girmek. Hayır geçmişte şeyden dolayı olabilir mi? Hani topuklu ayakkabıylayız biz hep böyle ayak. Yok hayır sağlığı. Yani şeyle alakası yok. Mesela şimdi şey deniyor, kilolularda çok karşılaşılıyor deniliyor. Halbuki bakıyorsunuz gayet zayıf 50 kilo birinde de görebiliyoruz. Ama kilolularda daha yoğun yaşanıyor Yoğun hastalık. oluyor. Daha ağrı yoğun oluyor. Çocuk doğurmak, osteoporoza, menopoza girdiğiniz zaman osteoporoz için bir sebep midir? Şimdi osteoporoz ayrı bir konu. Yani o kemik erimesi diye isimlendirdiğimiz ayrı bir konu. Menopozdan sonra bazı kişilerde hakikaten bu yoğun olarak yaşanabiliyor. Daha çok gençliğinde kalsiyum alımında sıkıntı olan, D vitamini alımında sıkıntı olan kişilerde osteoporozla karşılaşıyoruz. Ama bu sözünü ettiğimiz kireçlenme osteoporozdan çok farklı bir konu. Tamamen ekleme ait bir hastalık bu. Eklemin kıkırdağını tutan bir hastalık. Oradan başlıyor. Çok sinsi ilerliyor. Yıllar içerisinde çok gayet ağır ağır ilerliyor. Ondan sonra gittikçe eklemin içindeki kemik dokuyu, diğer bağları, menisküsleri vesaire hepsini bozuyor. Ama öncelikle ağrıyla ortaya çıkıyor. Bir yorgunluk ağrısıyla pek üstünde durulmuyor. İşte bugün çok ayakta durdum, ay dizlerim ağrıyor falan diyorlar. Bir ağrı kesici alıyorlar. O ağrı kesiciyle rahatlıyorlar. 2-3 gün idare ediyorlar ama bu gittikçe artan tempoda bir ağrı ortaya çıkartıyor. Yıllar içerisinde hareketler de kısıtlanıyor. Mesela tam dizini büküp altına alamıyor. Namaz kılarken sıkıntı çekmeye başlıyor. Derken bakıyorsunuz dışarıdan dizler çarpılmaya başlamış. Yavaş yavaş parantez haline Eklemin alıyor. yapısı bozuluyor. Eklemin yapısı Ama bozuluyor aslında eklem dediğiniz kıkırdak yapısı bozulmasından kaynaklanıyor. Kıkırdak önce yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra çatlamaya başlıyor. Bu süre içerisinde kıkırdağın kalınlığı da azalmaya başlıyor. Her eklemde kıkırdak var. Bütün eklemlerimizde kıkırdak var ama o kıkırdağın farklı kalınlıklarda. Mesela dizde diyelim 3 milim, 4 milim, işte kalçamızda biraz daha kalın olabilir. O kalınlık yavaş yavaş inceliyor ve bir süre sonra kayboluyor. Artık kıkırdağın altında ne var? Kemik var. Başlıyor hareketler esnasında kemikler birbirine sürtünmeye başlıyor. Yani bu aşamaya geldiği zaman zaten hem ağrı da çok fazla oluyor, hem dizdeki şekil bozukluğu çok fazla oluyor. Hastalar yürüme mesafesi fevkalade kısalıyor. Hatta bazı hastalar oturdukları zaman da, gece uyudukları zaman da çok ağrı çekiyorlar, çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü enflamasyon oluyor, orada ödem oluyor, şişlik tabii, oluyor. aynen O da öyle. basınç ağrısına bağlı değil mi? Öyle. Sabaha kadar bu Tabii. sefer sizi yani uyutmuyor. O bozukluk orada dediğiniz gibi bir yangıya sebep oluyor. O dizleri muayene ettiğimiz zaman mesela çoğunu sıcak görüyoruz biz. Diz ısınmış oluyor. Sizinki soğuktur. Ya şu an içine evet bir 10 sene sonra bakarız. Sizinki soğuktur. Öyle demeyin ya, ben gerçekten dizimle ilgili yani aslında çağırmamak lazım Ya böyle aslında biraz rahatsızlıklar ama. gene irsi şey de var. Ailesinde, yani annesinde, teyzesinde varsa olma olasılığı biraz daha fazla. Genetik yatkınlık da gösteriyor Var, diyorsunuz. evet. Peki hocam, bu eklem böyleydi. Evet. Gitti, eridi. Kemik kemiğe sürtmeye Yapıştı. başladı. Sürtmeye başladığı an ne yapması lazım? Şimdi sürtmeye başlamadan evvel, daha ağrılar başladığı zaman bunu ilaçlarla sakinleştirmek mümkün. Bu hastalığın, şunu bilinmesi çok önemli, hastalığın tedavisi yok. Diz kireçlenmesinin tedavisi yok. Kireçlenmenin tedavisi yok. Yani bunun ilacı yok. Diz olsun, Neresi dirsek olursa olsun, tedavisi parmak olsun yok. Tabii bu şimdi siz tedavi edeceğiz deniyor. Hayır, tedavi edemiyoruz. Biz sadece hastanın
o günkü şikayetini, ağrısını azaltacak bir takım enstrümanlar kullanıyoruz. İşte ilaç veriyoruz, fizik tedaviye gönderiyoruz. Eyvah eyvah. Değnek baston kullandırıyoruz. Dizin içine çeşitli ilaçlar enjekte ediyoruz. Bütün bunların amacı sadece ve sadece ağrıyı minimize etmek, ağrıyı azaltmak. Maçı uzatmaya götürüyorsunuz Evet, öyle. aslında. Yani değişen Tabii, bir şey olmayacak. Yani bu Yalnızca ilerliyor. Aynen ilerliyor. Aynen devam ediyor. Şimdi mesela son zamanlarda bazı doktor arkadaşlar bana kızacaklar ama PRP ile kök hücre uyguluyorlar. Bunların da etkisi çok sınırlı. Yani oradaki yangı olayını ortadan kaldırıp birkaç ay hastanın ağrısını azaltıyor. Sonuçta yani kök hücre yapıldığı zaman zannediyor ki herkes benim dizim tekrar 20 sene önceki pırıl pırıl genç kızki halime gelecek. Yok böyle bir şey. imkansız. Böyle bir şey İçine imkansız. biraz steroid katıyorlar, biraz hyaluronik asit katıyorlar. Evet. O biraz yağlanmayı ve enflamasyonu alıyor ama Aynen 2-3 öyle. ay sonra kemik erimesini daha çok arttırdığı için Yani şikayet daha da artıyor. olay gene aynen kaldığı yerden devam ediyor. Yani boşuna bence masraf ve eziyet. Bir de tabii ümit, yani siz bir şey yaptırıyorsunuz. Bir doktor size bir şey öneriyor. Siz o öneriyi yerine getiriyorsunuz. 6 ay sonra bilemediğiniz taş çatlasa bir sene sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bu sefer hekime olan güven ve sempati de azalıyor. Peki, Dolayısıyla ben hocam, bunları önermiyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz Nejat Hocam? Şimdi Siz şöyle, nasıl çözüyorsunuz Şimdi bunu? bizim çözümümüz şu. Bir aşamaya kadar bu eklem içi hyaluronik asit enjeksiyonları dediniz ya, onlardan hastalar oldukça yararlanıyorlar. Yani ben bunu nereden anlıyorum yararlandığını? Hasta ilacını alıp geliyor. Hadi benim dizime yap diye. Yani daha evvel yapmışız, yararlanmış, rahatlamış. Bu şey gibi, menteşeyi yağlar gibi bir şey. Ses çıkaran menteşeyi yağlıyorsunuz, sesini kesiyorsunuz ama menteşe sallanıyor. Dizde aynı vaziyette. Biz bu ilacı yapıyoruz. Hasta rahatlıyor. İşte senede bir gelen var, 2 senede bir gelen var. Böyle bir yere kadar bu ilaçlarla idare ediyoruz ama bir yerden sonra artık idare edemiyoruz ve hastanın yaşam konforu ciddi ölçülerde düştüğü zaman, o zaman artık bunun ameliyat zamanı gelmiş Ameliyatta ne demektir. yapıyorsunuz hocam? Şimdi burada ameliyatta direkt yapılacak şey protezdir. Yani protez deyince de çoğu kişinin aklına benim dizimi atacak yerine bir mekanizma koyacak Ben de diye onu soracaktım. düşünüyorlar. Menteşeyi değiştiriyor musunuz? Hayır, menteşeyi değiştirmiyoruz. Ne yapıyorsunuz Sadece menteşeyi? o aşınan kıkırdak yerine metalik kaplamalar yapılıyor. Yani dizin hem uyluk kemiğine hem kaval kemiğinin uç kısımlarına metalik kaplama Aşınan yapılıyor. yüzeyleri yeniden Aynen pastacıyla öyle. yapıyoruz. Yani diş hekimleri arkadaşlar da mesela ileri derecede bozulmuş, çürümüş bir dişi temizliyorlar. Evet. Dıştan bir Kaplama koyuyor üzerine. koyuyorlar. Dişi değiştirmiyor. Baktığımız zaman diş mi diş. Bizim kemikte de bir değişiklik yok. Yani biz kemiğin boyutlarını hiç değiştirmiyoruz. Sadece koyacağımız protezin kalınlığı kadar bir soyma yapıyoruz orada. O hastalıklı dokuyu uzaklaştırarak tedaviyi ancak öyle yapabiliyoruz. Yani şey yok. Bunun ilacı olmadığı için siz o kıkırdağın geri kalan kısımlarında atıyorsunuz. Yerine metalik kaplama yapıyorsunuz. Arasında da bir şey var. Plastik malzeme var ki çalışırken metaller birbirine Okey. sürtmesin. Anladım hocam. Bu bayağı açık bir ameliyat ama değil mi? Açık bir Açık Tabii. bir ameliyat. Peki yani biraz hızlı sonuca geldim ama ya ilerleyen yaştaki insanlarda görüyoruz dediğiniz için söylüyorum. Hani böyle Evet. açık bir ameliyatın iyileşme süreci sonra nasıl? Yani bir diz protezi ameliyatından sonra ortalama 3 ile 4 hafta arasında hastalar herhangi bir destek kullanmadan yürüyecek hale geliyorlar. Güzel ya. Ama tamamen 3-4 hafta önce tabii yani yürüyemiyordun. tamamen tekerlekli iyileşip hani ben sandalyedeydin. hem bütün ağrılarım geçsin tamamen normal olayım diyorsanız o zaman 2-2,5 aya kadar uzuyor. Ama bir ay sonra kontrola geliyorlar ve herhangi bir destek kullanmadan falan. Nejat Hocam, peki bu yaptığınız yeni kaplama diz Evet. ne kadar süre kullanabilir kişi? Ya bu şeye göre değişir. Ameliyat uygulamasındaki sanatın iyi uygulanması, tekniğin iyi uygulanmasıyla orantılı bir şey. Yani siz bir arabaya lastik takıyorsunuz, rota ayarı yok. Sizin yaptıklarınız ne kadar gidiyor hocam? Yani ortalama 25 sene, 30 sene civarında Ne kadar şeylerimiz şık ve var. kibar bir söyleme modeli değil mi? Yani doğru, sanata uygula. Yani hani böyle direkt Ama- şey diye de cevap verebilirsiniz. Ben yaparsam 25-30 yıl Ya diye. öyle, şimdi öyle demeyeyim. Şimdi benim Yok, haklısınız. yani ben şey değil mi? Çok başarılı arkadaşlarımız var. Bunu eğer sanatını iyi uygularsanız, bu sanattır bunu yapmak. Çünkü burada milimetrik hesaplar var. Bir derece açı, işte 2 derece açı verelim. Yok işte bilmem 1 milim daha keselim falan. Böyle çalışıyorsunuz.
Siz bunları iyi yaparsanız o diz mükemmel oluyor. Hiçbir şey de olmaz o diz. Resim yapmak kadar güzel bir şey cerrahlık. Çünkü Peki ameliyat cerrahlık sırasında mı böyle hakikaten şeylere sanat. karar veriyorsunuz Tabii. içerideyken? Yani o ameliyatı yaparken bir defa herkesin kemik boyutu aynı olmadığı için bize gelen protezler bir sürü ölçüde gelir. Tek bir protez gelmez. Bir sürü en azından 8-10 farklı ölçüde protez vardır. Hangisi size uyuyorsa yani sizin kemik boyutlarınızla sizinki aynı değildir. Dolayısıyla hastaya hangisi uyuyorsa o kullanılır. O protez kullanılır. Onun özel kesi şablonları vardır. O şablonları kullanarak kesiler yapılır. Protezleri yerine oturtursunuz. Ya bu bir sanattır yani aslında bizim Kesinlikle sanat. yaptığımız Peki iş. disk kireçlenmesinde yalnızca ameliyat çare midir yoksa başka alternatif yöntemler de var mıdır hocam? Yani eğer bundan tamamen kurtulmak istiyorsanız ameliyat olacaksınız. Çünkü bunun tedavisi yok ki. Yani Biz eğer oyalarız yani Geçici, hastayı. evet, işte Geçici arayı yağladık dedik, hyaluronik asitler şunlar Tabii, bunlar tabii. tamamen uzatmayı oynamak ama Evet. maça son noktayı koymak, düdüğü çalmak istiyorsanız diyorsunuz o zaman Yalnız diyorsunuz şöyle ameliyat. bir şey söyleyeyim. Mesela 50 yaşında bir hasta dizi ağrımaya başlamış. Röntgen çekiyorsunuz. İşte 6 aydır dizi ağrıyor yavaş yavaş. Röntgen çekiyorsunuz. Evet kireçlenme başlamış. Bunun tedavisi yok. Hadi gel sana protez yapalım. Bu yanlış. Bu hastalar memnun olmuyorlar, mutlu olmuyorlar. Bu hastaların belirli bir süre bu hastalığı yaşaması, belirli bir süre bu hastalığın diğer tedavi yöntemlerinin denenmesi gerekiyor. Ondan sonra protez yapıldığı zaman hastalar daha mutlu oluyorlar. Evet kesinlikle ben şahidim. 10 yıl önce annemin 2 dizine de bu dediğiniz ameliyatlar yapıldı. Tamam siz o zaman 10 benden yıl daha önce- iyi biliyorsunuz bunu. 10 yıl evet canlı yaşadım Ya ama canlı işin uzmanı yaşamışsınız. sizsiniz hocam. Belki yeni şeyler olmuştur. Tabii ki onun için sizi tekrar dinlemek isterim. Ama annem 10 yıl öncesine göre şu an çok mutlu, yürüyebiliyor, çok rahat. 10 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkumum diye Evet. üzülüyordu. Geçmiş olsun. Ve 10 yıldır artık çok mutlu. Çünkü Ya bir sürü yürüyebiliyor. hasta çünkü şey diyor yani yeniden doğduk diyorlar. Düşünün yani uzun yıllar korkmuş, ameliyat olmak istememiş hastalar var. Geliyorlar bir ay sonra yürüyüp muayenehane kontrola geldikleri zaman dünyamız değişti diyorlar. Hareket Evet. kabiliyetlerini kazanıyorlar. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nejat Güney hocama çok teşekkür ediyoruz. Bize çok değerli bilgiler verdi. Disk kireçlenmesi ve disk kireçlenmesinin alternatif tedavileri ve disk kireçlenmesi ameliyatından bahsetti. Ayağınıza sağlık hocam. İyi ki Teşekkür geldiniz. ederim. Sayenizde Sağ olun. disk kireçlenmesini enine boyuna öğrendik. Öyle değil mi çok Burcu? teşekkür Ben ederiz, teşekkür aynen öyle. ederim bana Benim bu korkum fırsatı kalmadı en verdiğiniz azından. için. Evet buz Çok gibi teşekkürler. dizlerim varmış. Yok. Onun için rahat Soğuk, olsun. evet. Kontrol edeceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet bizi izlemeye devam edin. Programımız devam ediyor.